Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ünlü bir restoran için köftenin ve makarnanın yanında ikram edilmek üzere hazırladığım, tercihe göre kahvaltıda da tüketilebilecek çok lezzetli bir sos hazırladım. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz sosun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde 120 kilo domates kullandım. Fakat ben 30 kilogramlık domateslerle 4 defa pişirdim. Bu sosta kullanacağımız bütün sebzeleri güzelce yıkadık ve süzdürdük. Kullanacağımız sarımsaklarımızı da soyduk. Şişelerimizi güzelce yıkadık ve kuruladık. İlk 30 kiloluk tarifimizi hazırlıyoruz. Bu tarifimde 50 adet kapya biber kullandım. Toplamda 7 kilogram yapıyor. Kapya biberlerini ikiye bölüyorum, içerisindeki çekirdekleri çıkartıyorum. Bu tarifimde herhangi bir közleme işlemi yapmayacağım. Bütün malzemeleri çiğden kullanıyoruz. Çekirdeklerini çıkartmış olduğumuz kapya biberlerini 2'ye 3'e bölüyoruz. Tarifimde 5 kilogram acı biber kullandım. Acı biberlerin sadece sap kısmını alıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Hazırlamış olduğumuz acı biber ve kapya biberi aynı leğenin içerisine koyuyorum. Tarifimde 30 kilo bardak domates kullandım. Domateslerin kök kısmını aldıktan sonra 4'e bölüyorum, blenderın içerisine koyuyorum. Bu domatesleri püre haline getireceğiz. Bu sosu yaparken sizlere tavsiyem bardak domates kullanmanız. Hem ölçü olarak çok fazla çıkıyor hem de çok fazla sulanmıyor. Küçük parçalar halinde doğrayıp blender'a koymuş olduğum domatesleri blender'dan geçiriyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Domateslerin hepsini bu şekilde püre haline getiriyorum. Pişirmek için büyükçe bir bakır kazanın içerisine boşaltıyorum. Bütün domatesleri püre haline getirdikten sonra bakır kazanın içerisine koyuyorum ve büyükçe ocağımızın üzerine koyuyoruz. Domatesleri burada güzel bir şekilde pişireceğiz. Bütün domateslerin suyu tamamen çekinceye kadar karıştırarak pişiriyoruz. Ben bu aşamada 1 saat boyunca domatesleri kaynattım. Domateslerimiz pişerken biz de kapya biberleri ve acı biberi blenderdan geçiriyoruz. Bu aşamada biberlerin de tamamen püre haline gelmesi gerekiyor. Blenderdan geçirmiş olduğumuz biberleri büyükçe leğenimizin içerisine boşaltıyoruz. Tarifimde 400 gram sarımsak kullandım.
Blender'ın içerisine biraz biber koyduktan sonra sarımsakları da onun içerisine ekliyorum. Tamamen püre haline gelinceye kadar sarımsakları ve biberleri blenderdan geçiriyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Sarımsakları ve biberleri de blenderdan geçirdikten sonra onları da aynı leğenin içerisine koyuyorum. 1 saatin sonunda domateslerin içerisine biberleri ve sarımsakları ekliyorum. Bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Kazanın içerisine koymuş olduğumuz bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 300 ml kaya tuzunu ekliyorum. İnce tuz ya da sofra tuzu kullanmıyoruz. Daha sonra 300 ml şekeri ekliyorum. Tuzu ve şekeri de koyduktan sonra tekrar karıştırıyorum. Sosun içerisine 1,25 litre zeytinyağını ekliyorum. Sizler de bu sosu yaparken mutlaka zeytinyağı kullanın. Zeytinyağı bu sosa çok güzel lezzet katıyor. 625 ml üzüm sirkesini de koyduktan sonra sosumuzu güzelce karıştırarak pişiriyoruz. Sosumuzu tekrar kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Kanalımda bu tarifin 3 kilo domatesle yaptığım tarifi var. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sosumuz kaynamaya başladı. 45 dakika boyunca bu şekilde pişireceğiz. Bu arada karıştırmayı da kesinlikle bırakmıyoruz. Sosumuz kaynarken biz de içerisine koyacağımız 5 demet maydanozu küçük küçük doğruyoruz. Bu aşamada maydanozları blenderdan geçirmiyoruz. Küçük küçük parçalar halinde doğradığımız zaman daha güzel gözüküyor. 40 dakikanın sonunda maydanozları da sosun içerisine ekliyorum. 5 dakikada maydanozlarla birlikte pişireceğim. Toplamda 1 saat 45 dakikanın sonunda sosumuz çok güzel bir şekilde kıvam aldı. Artık kavanozlama zamanı. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Hala çok sıcakken kavanozların içerisine koyuyoruz. Bu işlemi yaparken kavanozlarımızın kesinlikle tamamen kuru olması gerekiyor. Üç dört tane kavanozu doldurduktan sonra daha önceden hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyorum. 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Hazırlamış olduğum sosları masanın üzerine dizdikten sonra üzerini kapatıyorum.
Sosların hepsini 4 seferde bu şekilde hazırlayarak üzerine kapattım. Bir gün boyunca kapalı bir şekilde bekletmiş olduğumuz kavanozların üzerine açıyoruz. Bütün kapaklarımızın hepsi içeriye doğru çökmüş. Bu aşamada kavanoz kapaklarınızı kontrol edin. Kavanoz kapaklarınız içeriye doğru çökmediyse vakumlanmamış anlamına gelir. O sosunuzu bir hafta içerisinde tüketin. Kesinlikle kışa kalmayacak. Hazırlamış olduğumuz bu malzemelerle toplamda 62 tane 1 litrelik kavanoz, 78 tane 500 mililitrelik kavanoz, 54 adet 250 mililitrelik kavanozla sosumuz çıktı. Sosumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Kapakları vakumlandığı için 1 yıl boyunca afiyetle tüketebilirsiniz. Sizlere tavsiyem evinizde yaptığınız zaman küçük kavanozlara yapın. Açıp bir hafta içerisinde tüketmeniz gerekiyor. Ben büyük işletme için yaptığım için bütün kavanozları kullandım. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu güzel sosun son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.